Sagist Grup 1978 yılında İstanbul'da aile şirketi olarak kurulmuştur. Şirketin ana sektörü olan mobilya üretimleri ilerleyen süreçlerde özel imalat mobilya alanına geçerek otel, hastane, okul ve restoranlarda özel yapım projelendirmelerle başarıyla devam etmektedir. Türkiye'nin ve Avrupa'nın önde gelen sözleşmeli mobilya ve özel üretim mobilya üreticilerinden biri olan Şirket Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Metin Durmaz çalışmalarını program ekiplerimize anlatıyor. İlk 78'de kurduk. O zaman ismi Sagist Grup değildi. 78'de kuruldu. Bir aile şirketi zaten. Ondan sonra zaten biz bunu 2001'de tamamen uluslararası bir hale getirdik. 2004'te kendi yerlerimizi açmaya başladık. Şu anda 5 kıtada hem fabrikaları hem ofisleri olan büyük bir Türk firmasıyız. Biz hem lüks segmentte özel üretim yapıyoruz hem de kompetitif dediğimiz uygun fiyatlı toplu konut işlerine de girebiliyoruz. Mobilyasına vesairesine. Bu yüzden müşteriler çok tercih ediyor bunu bir kere. Çünkü kişinin hem bir toplu projesi olabiliyor, aynı zamanda kendisinin lüks villa projesi de olabiliyor ve ikisini bir arada çıkartabiliyor. Bunun dışında biz anahtar teslim veren 3 Türk firmasından biriyiz. Yani şu anda dünyanın herhangi bir ülkesinde herhangi bir projeyi anahtar teslim direkt yapabiliyoruz kendi ekiplerimizle. Dünyanın birçok grubuyla çalıştığımız için mesela otel zincirlerinde özellikle işte Marriott'lar olsun, Radisson olsun, Hilton olsun ki Hilton'dan akredite tek üreticiyiz tüm bölgede. Tüm bölgedeki yani Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsetmiyorum. Tüm Orta Doğu ve Orta Asya'daki Orta Asya bölgesi diyeyim tek akredite üreticiyiz. Bu yüzden bunların sürekli dizaynları bize sürekli geliyor. Şimdi otel işinde lüks segmentler genelde vizyonu 3 sene 4 sene önden takip eder. Dolayısıyla bizim ürettiğimiz, bizim üretime soktuğumuz modellerin hepsi aslında 2-3 sene sonra dünya tarafından görülecek modeller. Aslında bir nevi yeni dizaynları ve yeni her şeyi bizden görüyorlar. Mesela geçenlerde bir arkadaşlarla oturuyorduk. Bir ülkemizin meşhur bir dizayn dergisi çıkartmışlar, koymuşlar. İşte bakar mısınız Metin Bey? Yanımızda da üretim müdürü var. Açtı. Metin Bey bunu ürettik şu projeye, bunu ürettik bu projeye, bunu ürettik bu projeye. Biliyorum dedim. Ve Türkiye'ye ve biz bunları 2 sene 3 sene önce öğretmiştik. Çok geriden geliyor aslında piyasamız ne yazık ki. İlk gelen müşterilerimiz genelde fiyat odaklı geliyordu. Çünkü Türkiye ucuzdur, imajı çok yoğundu, onun için geliyorlardı. Ama daha sonra bizim kalitemizi gördüler. Bir de biz kendi yerlerimizi yurt dışında açtığımız zaman projeleri bitirdikçe artık bize VIP, üst kesim, yani ülkelerin milyonerleri ve milyarderleri gibi. Mesela şu anda Kenya'da bir proje yapıyoruz. Tüm Afrika'nın en zengin bayanına çalışıyoruz. Gerçek bir milyarder. Bütün projesini biz yapıyoruz. Toplam proje büyüklüğü 60 milyon dolar. Tek bir proje, tek bir otel. Korkunç rakamlar bunlar. Ama işte bu projeyi çevirebilecek güçte kaç firma var, ne kadar tecrübeniz var bunlar çok önemli. Bunları biz ispat ettik. Birçok firma, yani Türkiye'deki firmalardan bazılarının ne yazık ki yarım bıraktığı veya yapamadığı işleri sonradan alıp tamamlamak zorunda kaldık. Yani müşteri zor durumdaydı. De biz biraz böyle hafif milliyetçi takılıyoruz. Yani ülkemizin adı çıkmasın. Ki yani bunlar devasa firmalar aslında. Nasıl böyle hatalar yapıyorlar anlamıyorum. Herhalde müşterinin taleplerini tam dinleyemedikleri için. Sagist Grup Barcelona'da gerçekleştirilen ödül töreninde özel üretim mobilya üreticisi özel ödülüne layık görüldü. Metin Durmaz ödül törenine değinerek Türkiye adına bu ödülü almaktan gurur duyduğunu ifade etti. 3 hafta önce Barcelona'da, çok ilginçti, Türkiye'de haber bile olmadı. Oysa biz etrafa duyurduk ama Barcelona'da tüm dünyanın en iyi design ve custom made dediğimiz özel üretim mobilya üreticisi ödülünü aldı. Ve bizim dışımızda aday dahi çıkartamadılar karşımıza. Tüm Avrupa ve Barcelona'da bayağı büyük bir seremoniyle yapıldı bu ödül töreni. Açık söyleyeyim, İspanyollar bizi Türkiye'den daha fazla tanıdı. Net. Ve ben oraya çıktığımda bir sürü şart koşmuştum. Ki onlardan bir tanesi, bir, arkamda Türk bayrağı olacak. 2, konuşma metnin kesinlikle kimse tarafından kontrol edilmeyecek. Çünkü kontrol ediyorlar her şeyi. Ki
Ben çıktım devletime, milletime, yani şey gibi bir milli sporcu havasıyla duyurduk. Yani kazanan Sagis Grup gözükse de her zaman Türkiye, yani bizim varlığımızın sebebi o. Şimdi şöyle, geçen ay ben Malezya'daydım. Malezya'nın yeni üst düzey hem devlet ilgili kurumlarıyla görüştük, hem siyasi birkaç kişiyle de görüştük. Biz oraya yatırım yapmak istiyorduk. Malezya'da, Kuala Lumpur'da bir showroom ve şirket açıyoruz. Açacağımız showroom yaklaşık 1500 metrekare falan lüks segmentte. Singapur'da açıyoruz bir tane. Asıl istediğimiz yer Avustralya. Yani Malezya ve Singapur çok büyük pazar olsa da Avustralya bir kıta. Dediğim gibi 5 ayrı kıtada 5 tane fabrikamız var. Hepsini tek tek kurduk. Bunun dışında 23'e yakın ülkede kendi ofisimiz var. Ofis olup showroom olmayan yerlerimiz de var ama toplam 12 kadar da showroomumuz var. Metin Durmaz, sosyal medya hesapları aracılığıyla da tüm müşterilerine 7/24 anında hizmet verdiklerini dile getiriyor. Sosyal medyada varız, Instagram'da varız, ondan sonra Facebook'ta varız, Twitter'da varız. Yani bilebildiğiniz bütün aslında sosyal medyaların hepsinde mevcuduz. Sagis Grup dediğiniz zaman, Sagis dediğiniz zaman direkt olarak bütün hepsinin bilgisini alabilirsiniz. Her türlü de ulaşırlar. Yani her zaman 24 saat karşılarında biri var. Müşteriler VIP olunca onlar beklemiyorlar. Anında cevap verebilmek lazım.